Arkadaşlar son zamanlarda en çok aldığım yorum, usta kuru fasulye nasıl yapılır, etli kuru fasulye nasıl yapılır? Video ne kadar uzun olursa olsun tam detaylı kuru fasulye yapımını anlatacağım. Kuru fasulye susuz olur, sulu kuru fasulye sadece ihtiyaçtan dolayı suludur. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu köy fasulyesi hazır paket fasulye değil. Onun için bu fasulyeyi mutlaka ayıtlamamız lazım. En çok sorulan sorulardan biri de kaç su bardağı su ilave ettiniz? Ne kadar suyla ısladınız? Ne kadar çok su koyarsanız o kadar iyi olur. 3 su bardağı fasulyeye 8 su bardağı su koydum. Eğer ortam sıcaksa bunu dolaba koymak lazım. Dolaba koymazsak dışarıda sıcak ortamda sabaha kadar köpürme yapar, ekşime yapar. Sıcak değilse normal mutfağınızda bekletebilirsiniz. Şimdi bunu bir gün bekleteceğiz. Size çok şahane bir fasulye yapacağım. Kuru fasulyeyi bir gün önceden ıslattım. Tamamen suyunu aldı. Bunu çok güzel bir şekilde yıkayacağız. İçindeki gazını atacağız. Ondan sonraki suyunu kullanacağız. Kuru fasulyenin şekli çok önemli değil. Karışık fasulye, dökme fasulye olduğu için karışık da olsa, şekli güzel de olmasa yemeğe güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Size ben bundan birinci sınıf bir yemek çıkartacağım. 3 su bardağı kuru fasulyemiz var. Şöyle bir suyunu ilave edelim. 3 su bardağı kuru fasulyeye 6 su bardağı su boşaltıyorum. Suyu çok fazla vermeyin. Sebebi ise su fazla gelir, yemeğinizi bozar. İstediğiniz nişastasından faydalanamazsınız. Fasulyenin üzerinde çok az bir şey geçecek kadar olsa yeterli. Şöyle bir daha gösterelim. İçi boş olan, yüzü kuru olan fasulyeler biraz sonra kaynamaya başlayınca ne yapacak? Köpüğe yapışacak, yüzüne çıkacak. Tam kuru fasulye anlatım olacak. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Fasulyemizi ocağa koyduk. Altını açtık. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Çok şiddetli kaynama yaptığında ne yapar? Aynı çaydaki kum gibi birbirine sürtünme yapar. Fasulye dağılır, daha fazla kabuk atar. Kaynadığı gibi altını biraz kısacağız. Kuru fasulyemizi bol soğanlı yapacağız. Ne kadar soğanı çok olursa o kadar lezzetli olur. Soğanını da çok ince doğrayacağız. Size tavsiyem, siz de bol soğanlı yapın. Bu tarifte sapma olmasın. Çok düzgün bir tarif vermeye çalışacağım. 5 kişiye şöyle gördüğünüz gibi 2 tane orta boy soğan doğradım. 160 gram etten normalde 14 parça çıkar. Siz ufak doğrarsanız bunu 100 parçaya kadar çıkartırsınız. Kuru fasulyenin içinde her yer et olur. Fasulyelere uygun bir şekilde doğrayacağız. Normalde buradan diyelim ki 4 parça çıkar. Şöyle hesaplayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Yani 4 parça çıkacak etten ne yaptınız? 27 parça et çıkarttınız. Bu da fasulyeden daha çok içinde et olmasına sebep olur. Her attığımız kaşıkta, her yediğimiz kaşıkta mutluluğumuz biraz daha artar. Dolu dolu et yiyormuş gibi. Etin şu yağlı yerini özellikle almıyorum. Lezzet katsın diye. Şimdi biz bunu kavuracağız. Kavurduğumuz zaman içine çok şahane bir lezzet verecek. Tabii çok yağsız et de fasulyede tavsiye etmem. Biraz yağlı olması gerekiyor. Fasulyenin içinde ne kadar işe yaramaz varsa ne yaptık? Köpüğe yapıştı. Bu köpük yemeğin temizleyicisidir. Hem de fasulyenin içinde kalan gazı da alır. Fasulyenin yüzüne çıkan fasulyeleri de ne yaparız? Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar bir soğuk su ilave ederiz. O soğuk su tamamının dibine çökmesine sebep olur. Kapağını kapatıyoruz. Tam pişme aşamasını kaç dakika olduğunu size sonunda söyleyeceğim. Fasulyenin cinsine göre değişir ama yine de çok soran oluyor. Kısık ateşte yavaş yavaş için pişmesini sağlayacağız. Birbirine fazla sürtündürmeyeceğiz. Size göstermek için eti parçalar halinde böldüm. Şöyle birer tutam. Burada normalde 45 parça et olması gerekirken 250 parça et var. Yani sadece bunu size gösterebilmek için yaptım. Yemeğiniz dolu dolu et olsun diye. Ocağımızın altını yakıyoruz. İlk aşamada çok az bir yağ katacağız. Tencerenin dibine eti attığımızda yapışma olmasın diye.
Etimiz çok çabuk pişecek. Sebebi hem dinlenmiş et olduğundan hem de ufak doğradığımızdan dolayı. Ola ki sizin etiniz pişmeyecek bir etse onu nasıl pişireceğinizi ben size göstereceğim. Şimdi önce işimize etimizi kavurarak başlayalım. Fasulyemizin içine attığımız suyu ben size baştan gösterdim. Çok fazla su atmadım. Yemeğimiz bozulmasın diye. Şöyle bir tanesini de gösterelim. Fasulyeyi düdüklü tencereye atarsanız tamamen kontrolü sizden çıkar. Pişme süresini, fasulyenin pişmesini takip edemezsiniz. Ya çamur gibi çıkar ya diri çıkar. Ondan sonra yemeğiniz olmaz. Ortadan yarılmaya başladı. Ne demektir? Fasulye pişmiş demektir. Şöyle bir tanesine bastıracağız. Eziliyorsa fasulyemiz olmuş demektir. Tam tamına 20 dakikada fasulyemiz haşlandı. Ola ki fasulyeniz haşlanmadı. Ne yaparsınız? 5 dakika daha fazladan durdurursunuz. Şimdi bundaki en önemli dikkat etmeniz gereken konulardan biri kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Fasulyenin buharı yukarı doğru çıkar. Kapak açık olursa suyunu atar, kurumuş ağaca döner. Aynı şekilde buharı içine çekmeye devam edecek. Fasulye şişmeye devam edecek. Lohum gibi bir fasulyemiz olacak. Hem de nişastasını atacak. Şimdi etimizi kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi ben size pişmeyen ete göre demiştim. Normalde benim etim pişti. Şöyle bir tanesini de göstereyim. Eğer sizin etiniz pişmiyorsa ne yapacağınız? Üzerini geçecek kadar bir su ilave edeceğiniz. Ben suyu biraz az koydum etin pişmiş olduğundan dolayı. Suyu verdikten sonra kapağını kapatacağız. Altını kısacağız. Suyun tamamını çekene kadar, sadece içinde yağ kalana kadar bekleteceğiz. Dibinde suyu kalmadı. Sadece yağ var. Tam bu aşamada yağ ilave edeceğiz. Yağı çok fazla ilave etmeyeceğiz çünkü daha sonra yağ kullanacağımızdan dolayı. Soğanını ilave ediyoruz. Kısık ateşle soğanımızı etle beraber kavurma işlemine devam edeceğiz. O yağı ilave etmeyi unutmayın. Sonra yemek başımıza bela olur. Yağ elimizden geldiği kadar sonunu düşünerek, yemeğin sonunu düşünerek az kullanacağız. Soğanlar içinde eriyip kaybolana kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Salçayı verdikten sonra soğan içinde diri kalır. Yemeğin yüzünde görünür, içinde görünür. Bu aşamada ne kadar pişirebilirsek o kadar bizim için daha lezzetli olur, o kadar kâr diyelim. Şimdi burada çok iyi dikkat edin konuşacaklarıma. Soğanları görüyoruz, içinde belli bile değil. Tencerenin dibine yanmaya, sarmaya başladı. En önemli aşamaya geldik. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Salçamızı çok iyi kavuracağız. Salçayı ne kadar iyi kavurursak midemizde yanma ekşime yapmaz. Yemeğin kalitesi yükselir. Salçamız kavrulurken şundan bahsedeyim. Kuru fasulye susuz olur. Kuru fasulyenin sulu olmasının sebebi zaruriyettir. Sadece karın doyurmaktır. Lokantalarda, restoranlarda genelde işi bilen müşteriler yemeğe susuz isterler. Tanesi daha çok olsun diye. Bu sadece fasulyenin sulu olması yemeği kurtarmaktır, porsiyonu kurtarmaktır. Bir de karın doyurmaktır. Diyelim ki 10 porsiyon kuru fasulye çıkacaksa bol sulu yaparsın, 13-14 porsiyon kuru fasulye çıkartırsın. Yani karın doyurma meselesi. Başka bir şey değil. Salçamız iyice kavruldu. Şimdi bunda yapmamız gereken en önemli işlemlerden biri, etimiz zaten pişmiş. Salçamız kavrulmuş. 1 bardak soğuk su ilave ediyoruz. Bu soğuk su hem yemeğimizi rahatlatacak hem salçamızın rengini güzelleştirecek. Soğuk suyu ilave ettikten sonra sıra geldi su ayarlamasına. Haşlamış olduğumuz kuru fasulyeyi şöyle görün. Kendi suyuyla içine dökeceğiz. Altını biraz kısalım. Daha sonra şöyle hafif hafif bir karıştıracağız. Suyu üzerini hafiften geçecek şekilde olacak. Daha fazla buna su vermeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar bunu mayalandıracağız, özlendireceğiz. Suyu görüyor musunuz? Hafiften üzerini geçecek kadar. Çok fazla su vermedik. Kapağı kapatıyoruz. Şöyle hafiften de ılık bırakıyoruz ki unutursak taşmasın diye. Kaynadıktan sonra asıl yapmamız gereken işlemi göstereceğim. Fasulyemiz kaynıyor. Şöyle altını bir kısalım. Asıl göstermemiz gereken işleme geldi sıra. Suyu az gibi görünüyordu. Gördüğünüz gibi üzerine doğru hafiften çıktı.
Şimdi bunda yapacağımız işlem ne? Mayalandırma yapacağım. Ben mayalandırma deyince kızıyorlar da. Bu salçasını çekecek. Fasulyelerin üzerine yapışacak. Her yediğinde hem tereyağısından hem fasulyesinden hem salçasından bütün lezzetleri alacağım. 2 çay kaşığı tuz attık. 2 çay kaşığı pul biber attık. 1 çay kaşığı karabiber. Tamamen tercih sizin. Yarım çay kaşığı kimyon. Kimyon hem mideyi rahatlatır hem de güzel bir lezzet verir. Fasulyenin de gazını bir nebze olsun alır. Şimdi ben fasulyeyi içine suyuyla beraber kattım. Sebebi ise gazını zaten aldık. Bir gün önce ısladığımızdan dolayı bir de içindeki gaz sonradan basılan, sonradan verilen gaz değil, sağlıklı gaz. Yani kesinlikle kendi suyuyla pişirmeniz gerekiyor. Baharatları attıktan sonra birer parça tereyağı bırakıyoruz. Tereyağını çiğden bırakıyoruz. 3 misli daha fazla hem tereyağı lezzeti verir hem de fasulyemizin özlenmesini, mayalanmasını sağlar. İçindeki suyunu çektirir. Fasulyelere salçanın yapışmasını sağlar. Bu aşamadan sonra kapağı kapatıyoruz. Fasulyemizin altını kapatıyoruz. Ortalama bir daha buna 10 dakika hiç dokunmuyor. Şöyle fasulyeyi bir gösterelim. Görüyor musunuz? Aynı yoğurt mayalar gibi mayalandı. Özlendi. Ne kadar az su koyduğumu da gördünüz. Şimdi burada önce şu ete bakın. Söyledim ya 20 parça et olana kadar 250-300 parça et koyma sizin elinizde. Bu yemeği yerken tabii ki çok büyük bir zevk alacağınız. Etten dolayı. Her kaşığınızda fasulyeden çok et olacak. Şimdi fasulyede şöyle bir dikkat edin. Şöyle bir çevireyim. Şu fasulyenin üstündeki salçayı görüyor musunuz? İşte bu salça tereyağıyla beraber fasulyeye yapışmış olacak. Fasulyeyi ağzınıza aldığınızda hem o salçanın hem tereyağının lezzetini hissedebileceğiniz. Kuru fasulyeyi en ince detayına kadar anlattım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.